Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Beni ilk defa izleyenleriniz varsa aranızda, ismim Rabun, Viyana'da yaşıyorum. Farklı seviyelerde 7 dil biliyorum. Yıllardır beni motive eden yabancı dil tutkumu sonunda bir platformda toplamaya karar verdim ve bu YouTube kanalını açtım. Kanalımda da bildiğim dillerden, dil öğrenme taktiklerinden, kendi uyguladığım yöntemlerden bahsediyorum. Bazen de arkadaşlarımı konuk ediyorum. Diğer videolarıma göz atıp bir fikir sahibi olabilirsiniz kanal hakkında. Aslında kanalımda daha çok yabancı dillerle alakalı şeylerden bahsediyorum ama bugün biraz daha farklı bir şey yapmak istiyorum. Bazı sorular aldım. Avusturya'da, daha doğrusu Viyana'daki yaşamla alakalı. Bu videomda da Viyana'daki yaşamdan bahsetmek istiyorum ana hatlarıyla. Yani burada yabancı olarak yaşamaktan, eğitimden, çalışma haklarından, avantajlarından ve dezavantajlarından bahsetmek istiyorum. Ben hemen kısaca kendi hayatımdan bahsedeyim. Buraya ben liseden hemen sonra öğrenci olarak geldim. Lisansımı ve yüksek lisansımı burada bitirdim. Bölümüm mimarlıktı. Birçok arkadaşımız benim yabancı dillerle alakalı bir şey okuduğumu düşünmüş ama öyle değil. Yani yabancı dilleri ben tamamen sadece hobi olarak öğrenmiştim. Hala da öğrenmeye devam ediyorum. Yani yabancı dillerle alakalı bir şey okumadım. Eğitim dili Avusturya'da Almanca, o yüzden ilk sene Almanca kursuna gitmek zorundaydım. Önce ana hatlarıyla eğitimden bahsetmek istiyorum. Avusturya'da lisans eğitimi resmiyette 3 sene sürer. Ama yani kendi bölümüm adına konuşacak olursam 3 senede bitirmek neredeyse imkansız diyebilirim. Birçok arkadaşım da bana katılacaktır bence bu konuda. Yani çok sıkıştırılmış bir program olduğu için 3 senede bitirmek gerçekten çok zor. Bence lisans için 4,5-5 senede bitirmenin ben bir başarı olduğunu düşünüyorum. Yüksek lisans ise 2 sene. Birçok bölümde de böyle. Hatta sanırım bütün bölümlerde 2 sene. Bu çok daha makul bir süre. 2 senede gayet bitirilebilir. Zaten bu 2 sene yüksek lisansın bir dönemini, yani 6 ayını ya da biraz daha uzun da sürebilir, Diploma-Arbeit denilen yüksek lisans bitirme tezine veriyorsunuz. Avusturya'nın eğitim dili Almanca ama bazı yüksek lisans programlarında İngilizce denk gelebiliyorsunuz. Ama tekrar kendi bölümüm adına konuşacak olursam bizim bölümüm mesela Almancaydı. Yani mimarlık bütün derslerimiz Almancaydı. Tek tük İngilizce derslerimiz vardı. Yani seçmeli ders olanlar genellikle. Ama benim bazı arkadaşlarım vardı mesela, Almanca bilmelerine rağmen İngilizceleri daha iyi olduğu için sunumları İngilizce yapmak istiyorlardı. Hocalar gerçekten bu konuda bayağı toleranslıydı. Yani hocalar rica ettiğinizde eğer İngilizce kendinizi daha rahat ifade edebileceğinizi düşünüyorsanız İngilizce'de sunum yapabiliyorsunuz. O konuda hocalar gerçekten rahatlardı yani. Üniversitelerden ise Viyana Üniversitesi var, Viyana Teknik Üniversitesi var. Benim mezun olduğum bölüm, genelde adından da anlaşılacağı üzere teknik bölümler mevcut. Viyana Tıp Üniversitesi var. Yaklaşık sanırım yani yakın bir zamana kadar Viyana Üniversitesi'ne bağlı bir üniversiteydi, tıp üniversitesi, ama daha sonra ayrıldı ve kendi başına bir üniversite haline geldi. Veterinerlik de aynı şekilde ayrı bir üniversite haline geldi. Viyana Ziraat Üniversitesi var ve birkaç özel üniversite daha mevcut Viyana'da. Benim ilk geldiğim yıllarda eğitim ücretsizdi. Sadece dönemlik bir 18 euro gibi bir harç ödüyordunuz ama daha sonra dönemlik ücreti Avrupa Birliği vatandaşı olmayan öğrenciler için 360 küsur euroya çıkardılar. İlk senelerde 360 ödedik. Daha sonra bu ücret 2 katına çıktı maalesef. Şu anda 750 euro ve sanırım hala da aynı şekilde. Eğer Avrupa Birliği vatandaşı değilseniz maalesef bu ücreti ödemek zorundasınız. Benim bazı arkadaşlarım Avusturya Lisesi mezunuydu İstanbul'dan, yani Türkiye'den. Avusturya Lisesi mezunları sanki burada lise bitirmiş muamelesi gördükleri için onlar bu harçtan muaflar. Okul kabul şartları ise ben geldiğimden beri eminim bayağı değişmiştir. O konuda çok net bir bilgim yok maalesef. Ama ana hatlarıyla söyleyecek olursam Türkiye'de bir bölüm kazanmanız gerekiyor. Türkiye'de kazandığınız bölümün aynısını burada okumaya hak kazanıyorsunuz. Bu vakıf veya devlet üniversiteleri olabiliyor. Türkiye'de kazandığınız bölümü burada okuyabildiğiniz için ekstra bir sınava girmeniz gerekmiyor ama bazı bölümler için ekstra sınav mevcut, yani giriş sınavı. Tıp, eczacılık, diş hekimliği, psikoloji gibi bölümlerde ekstra bir sınava tabi tutuluyorsunuz, yani bir giriş sınavına. Okurken çalışmayla alakalı bazı sorular da aldım. Eğer Türk vatandaşıysanız haftada, yani öğrenciyken haftada 20 saat çalışma hakkınız var. Yani en fazla 20 saat. İsteseniz de full time, yani 40 saat çalışamıyorsunuz. Ama eğer yarı zamanlı bir işte çalışırsanız sigortanız da ödeniyor ve bayağı kâra geçmiş oluyorsunuz aslında. Ve eğer aynı yerde 4 sene boyunca çalışırsanız, yani yarı zamanlı olarak okulun yanında 4 sene sonunda birçok hakka sahip oluyorsunuz. Yani birçok aşamaya geçmiş oluyorsunuz. Eğer okulunuzu Avusturya'da bitirdiyseniz Rot-Weiss-Rot karte denilen bir karta başvurma hakkına sahip oluyorsunuz. Bu kart ise size burada çalışma izni tanıyor. Yani çalışma hakkı tanıyor. Ama okuduğunuz, yani bitirdiğiniz bölümle alakalı bir iş bulmak zorundasınız. Eğer bulduğunuz bölüm, yani bulduğunuz iş ne kadar cazip olursa olsun okulunuz bölümle alakalı değilse maalesef size vize, yani çalışma izni vermiyorlar. Bu Rot-Weiss-Rot kartı denilen hakka sahip olduktan sonra bir sene çalışabiliyorsunuz ve bu kart için de belli bir ücret kazanmanız gerekiyor. 2021 verilerine göre brüt olarak yaklaşık 2500 euro kazanmanızı istiyor devlet sizden ki bu kartı alabilirsiniz. Bu da net olarak yaklaşık 1700 küsür euroya tekabül ediyor.
Bir sene bu Rotweißot kartı denilen kartla çalıştıktan sonra Plus'a çevirme hakkınız doğuyor. Bu Plus ise 3 senelik bir izin olmuş oluyor. Plus'a sahip olduğunuzda birçok yani kendi bölümünüz alanındaki bir bölümde de çalışma hakkına sahip olabiliyorsunuz. Ya ben mesela mimarlık okudum, kalkıp bir finans şirketinde çalışabiliyorum eğer bu Plus karta sahipsem. 3 sene bu karta sahip olduktan sonra ise Daueraufenthalt EU denilen karta başvurma hakkınız oluyor. Ama eğer 10 senedir Viyana'daysanız Rotweißot'tan sonra direkt bu Dauerhaft vizesine de başvurma hakkınız oluyor. Zaten onun da sonrası vatandaşlık. Yani toparlayacak olursak ilk başta Rotweißot kartayı alıyorsunuz. Daha sonra Rotweißot Plus, daha sonra Daueraufenthalt EU, daha sonra ise vatandaşlık. Ama şunu da söylemem lazım, her zaman istisnalar olabiliyor. Yani bazen başvuruyorsunuz, beklediğinizden daha farklı bir cevap gelebiliyor. Bazılarının bu başvuru süreci daha sancılı geçebiliyor, bazılarının çok daha kısa sürebiliyor. Yani bu tamamen sizin evraklarınızla ilgilenen memurla alakalı olabiliyor, başvurduğunuz süreyle alakalı olabiliyor, yerine getirdiğiniz şartlarla alakalı olabiliyor. Yani birçok sebebi olabiliyor. O yüzden çok kesin de konuşmak istemiyorum. Bazı istisnalar her zaman olabiliyor. Bunları da ancak başvurarak görebiliyorsunuz. En çok merak edilen konulardan bir tanesi tabii ki de yaşam giderleri ve masraflar. Aslında Viyana pahalı veya ucuz diye bir karşılaştırma yapmak istemiyorum. Çünkü hani kime göre, nereye göre, hangi şehre göre, ama tabii ki de şu an euro ve lira kurunu göz önüne aldığınızda bize tabii ki de çok daha fazla pahalı gelmiş oluyor. Ama Viyana, yani şunu söyleyebilirim, Viyana Doğu Avrupa ülkelerine göre daha pahalı. Yani işte Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya tarzı ülkelere göre daha pahalı. Ama Batı Avrupa'dan çok da farklı değil diyebilirim. Eğer burada öğrenciyseniz sabit giderlerinizin başında ulaşım kartı geliyor. 26 yaşına kadar dönemlik sadece 75 euro ödüyorsunuz bu karta. 26 yaşını geçtikten sonra öğrenciliğiniz devam etse bile artık bu haktan yararlanamıyorsunuz. O yüzden yıllık karta çevirmek zorundasınız. Bu da aylık yaklaşık 33 euroya denk geliyor. Yani 26 yaşına kadar çok uygun aslında. Dönemlik sadece 75 euro veriyorsunuz ve Viyana içindeki her şeyi sınırsız kullanabiliyorsunuz. Zaten bir bariyer veya herhangi bir kontrol yok metro, tramvay veya işte otobüslerde falan. Sadece arada böyle kontroller oluyor. Hiç beklemediğiniz bir anda size kontrolcü biletinizi sorabiliyor. Yani her zaman yanınıza taşımak zorundasınız ama onun dışında böyle ekstra bir bariyer falan yok. Cep telefonu hatları olarak genelde herkesin tarifeli bir hattı oluyor. Bunlar 15, 20, 20, 30 yani 15 ile 30 euro arası değişebiliyor ve bu tarifelerin çoğunda burada çok fazla Türk vatandaşımız da yaşadığı için Türkiye ile birçok dakikalarınız da bulunuyor. Benim hattım öyle mesela. Yani Türkiye dakikalarınız oluyor ya da Avrupa içinde kullanabileceğiniz internete sahip oluyorsunuz. Bu da sabit giderler arasında. Eğer 27 yaşın altındaysanız birçok tarifeden daha fazla yararlanabiliyorsunuz. Bazı telefon şirketlerinin, yani bu GSM şirketlerinin 27 yaş altındaki insanlar için daha fazla kampanyaları olabiliyor. Ve en önemli nokta tabii ki de kira gideri. Bu gerçekten çok değişken. Yani net bir şey söylemek maalesef zor. Yani evde mi kalıyorsunuz, odanızı paylaşıyor musunuz, evi paylaşıyor musunuz, yurtta mısınız? Bu gerçekten çok değişken. Yani her ülkede olduğu gibi. Öğrenci yurtlarında tek kişilik odalar, yani 400 euroluk da var, 500 de var, 600 hatta 650 euroluk bile tek kişilik oda bulabiliyorsunuz. Burada genelde odalar zaten, yani Avusturya'daki öğrenci yurtları genelde ya tek ya da çift kişilik oluyor. Çift kişilik tabii ki de masrafınız biraz daha düşmüş oluyor. Evde kalanlar ise bu VG denilen, yani Wohngemeinschaft, yani İngilizce'de bu shared apartment denilen olay burada çok popüler. Yani evin işte 3 odası var mesela, herkes ayrı odada kalıyor ya da çiftler kalıyor. Mutfağı veya tuvalet, banyo gibi yerleri ortak kullanıyorsunuz. Tabii ev arkadaşınız arttıkça masrafınız, yani kiranız biraz daha düşmüş oluyor. Yani bu çok tercih edilen bir barınma yöntemi. Ya da tek başıma yaşayacağım diyorsanız 600 euroluk ev bulabilirsiniz ya da 700. Bu tamamen tabii bölgenize, evin durumuna göre değişiklik gösteriyor. Her yerde olduğu gibi. Buna tabii aylık bir 100-150 euro gibi ekstra bir masraf ekleniyor. Elektrik, su, işte ısınma giderleriyle alakalı. Ama yurtta kalıyorsanız bizdeki gibi her şey dahil olmuş oluyor. Biraz Avusturya'nın bana kattıklarından bahsetmek istiyorum. Avusturya, daha doğrusu yurt dışında yaşamak bana gerçekten çok fazla şey kattı. Çok fazla hayat tecrübesi edindim. Çok fazla insanla tanıştım. Yeni yerler gördüm. Yeni fikirler edindim. Ufkum gerçekten çok genişledi diyebilirim. Ve bu birçok tecrübeyi kendim bizzat edindiğim için de çok kalıcı oldu ve gerçekten çoğu zaten ders verici nitelikteydi. Benim babam gençken burada çalıştığı için bizim her zaman bir bağımız vardı biraz Avusturya. O yüzden Avusturyalıların kültürlerine bayağı aşinaydım. Yani benim için çok yabancı değildi. O yüzden hani Viyana'ya ilk geldiğimde ben 19 yaşındaydım. Yani gelir gelmez öyle bir kültür şoku falan ben yaşamadım. Çünkü dediğim gibi birçok şey hakimdim zaten. Ama dili bilmediğim için, yani Almanca hiç bilmediğim için çok çekingendim. Sadece İngilizce biliyordum. Hiç unutmuyorum. Yani böyle metroda giderken mesela hani ya biri bana bir şey sorarsa ya cevap veremezsem de çok tedirgindim. Hani o sürecin bir an önce geçmesini istiyordum ki insanlarla artık iletişime geçebilecek seviyeye
seviyeye geleyim. Hiç unutmuyorum, ilk başlarda mesela ben bir evde kalıyordum, böyle küçük tek başıma bir evde kalıyordum ve evin yakında bir market vardı. O kadar çekingendim ki yani markete gidip siz ekmek satıyor musunuz diye sormaya çekiniyordum ki şu an olsa umurumda bile olmazdı. Direkt gider, hani o dili bilmesem bile sorardım ama o zaman tabii yaşın vermiş olduğu bir tecrübesiyle de alakalı olduğunu düşünüyorum. Çekiniyordum ve işin komik tarafı daha sonra marketi işletenlerin Türk olduğunu öğrendim. Yani boşuna çekinmişim gerçekten. Hani bu tarz şeyleri yaşayabiliyorsunuz dile hakim olmadığınız için. Aslında yapı olarak insanlarla çabuk kaynaşabilen bir insanım ama çekingenlik olunca bu tabii biraz daha zor oluyor. Özellikle dili de hiç bilmiyorsanız. Benim bir de ilk başta çok fazla arkadaşım yoktu. Çünkü gittiğim Almanca kursunda en genç bendim. Herkes benden çok büyüktü. Yani ben o sınıfın biraz talihsizdi. Çünkü genelde herkes 35-40 yaşın üzerindeydi o zamanlar. Yani benim kursumdaki insanlar. Hatta çoğunun çocuğuyla neredeyse aynı yaştaydım diyebilirim. O yüzden ilk dönemim bayağı sakin ve sessiz geçmişti. Yani sakin sessiz derken çok böyle sosyal değildim maalesef. Ama 19 yaşındasınız, yalnızsınız. Yani maddi olarak tabii ki de aileniz sizi desteklese de birçok şeyi kendiniz halletmek zorundasınız. Eve bir geliyorsunuz, işte hazır yemek yok. Yani tabii bu herkes için farklı olabilir ama ben hani kendimden konuşacak olursam bu benim için gerçekten çok zordu. Çünkü buraya gelene kadar hep ailemin yanındaydım. Her şey hazırdı. Benim için her şey hallediliyordu. Ama bir anda her şeyle siz başa çıkmak zorundasınız. Her şeyi siz ödüyorsunuz, siz ilgileniyorsunuz. Bir sorunuz, probleminiz olduğunda ancak telefonla iletişime geçmek zorundasınız ailenizle. Bu tarz şeyler tabii ki de insanı zorluyor. Ancak yaşa öğreniyorsunuz ve alışıyorsunuz. Ve bunun üzerine bir de aile özlemi, ülke özlemi eklenince durum biraz daha zor bir hale geliyor tabii ki de. Ama lisansımı ve yüksek lisansımı burada yabancı bir dilde bitirmek bana gerçekten çok fazla şey kattı. Ufkum çok genişledi. Bakış açım çok değişti. Çok daha açık görüşlü bir insan haline geldim bence. Ve benim birçok yerde staj yapma, çalışma hakkım oldu. Çok farklı insanlar tanıdım. Buradaki iş ahlakını görmüş oldum. Yani mesleğe yavaş yavaş adım atmış oldum. Viyana bir de çok multikültürel bir şehir. Dünyanın her yerinden insana denk gelebiliyorsunuz. Her yerinden insanla tanışıp onun kültürünü, onun mutfağını, onun dilini tanıma fırsatınız oluyor ve ben bunu gerçekten sonuna kadar kullanmaya çalıştım. Hala da kullanmaya devam ediyorum. Ve benim en büyük hobim ve ilgim olan yabancı dillerimin de hemen hemen hepsini burada öğrendim. Az önce bahsettiğim gibi dünyanın her yerinden insanla karşılaşabiliyorsunuz ve ben mesela Rusça öğreniyorum. Rus biriyle tanışıyorum. Onunla pratik yapıyorum. İspanyolca öğreniyorum. İspanyolca konuşan biriyle tanışıyorum. Bu konuda gerçekten ben zaten yani sosyal medyayı iyi kullanabildiğimi düşünüyorum. Bu tarz uygulamaları, yabancı platformlarından çok fazla arkadaş edindim. Bunları diğer videolarımda bahsetmiştim zaten bu tarz konulardan. Ve yani onun olabildiğince bu avantajı yani olayı lehime çevirmeye çalıştım. Yani toparlayacak olursam yurt dışında yaşamanın tabii ki de zorlukları var. Dediğim gibi uzaktasınız, ailenizden, ülkenizden uzaktasınız. Farklı bir dil, farklı bir kültür. Ama olay burada bütün avantajları yani bütün olayı sizin lehinize çevirmeniz, dezavantajları avantaj haline getirebilmeniz. Bu yüzden bu çerçevede size sunulan imkanları olabildiğince kullanabilmemiz gerçekten çok önemli. Aslında bu konu gerçekten çok derin bir konu. Yani üzerine saatlerce konuşulabilir ama ben şu an aklıma ilk gelen şeylerden bahsettim. Yani ana hatlarıyla biraz bir fikir sahibi olun istedim. Eğer bu konuyu merak edenleriniz varsa aranızda. Benimle aynı tecrübe yaşayan arkadaşlar varsa yorumlarda belirtirlerse çok sevinirim. Veya bu konuyla ilgili başka sorularınız varsa lütfen çekinmeden belirtin. Bana ulaşın, mesaj atabilirsiniz. Elimden geldiğince herkese cevap vermeye çalışacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Aramızda yurt dışına çıkmayı düşünen arkadaşlar varsa, öğrenci olarak veya çalışmak için gelecek olanlar varsa umarım az çok bir yol göstermiştir. Kafanızda az çok bir şekil oluşturmuştur diye umuyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.